Bu eğitimde anlatacağımız her şey 50 yıldan uzun süredir Gottman Enstitüsü tarafından yapılan John ve Julie Gottman imzalı çiftlerin her yıl tekrar tekrar aynı çiftlerin izlendiği araştırmaların sonuçlarına dayanıyor. Dolayısıyla sadece bir kesite bakıyor. Yani 200 çifti bugün araştırıyor değiliz. 200 çiftin 26 yıl boyunca tekrar tekrar izlenerek bu çiftler mutlular, bu çiftler ilişkilerinden memnunlar, bu çiftler birbirlerini seviyorlar, bu çiftler, bu ilişkilerdeki kişiler başkalarıyla olmayı akıllarının ucundan bile geçirmiyorlar. Evet, bazı sorunlar yaşıyorlar ama hala aşıklar, hala keyifliler, hala kendilerini çok güvende hissediyorlar dediğimiz çiftler. Ve gerçekten yüksek kalitede, yüksek standartlarda yapılmış araştırmaların sonuçları. O yüzden bizim aklımızdan geçen inançlar, içimizdeki işte ne bileyim fantaziler vesaireler değiller sizlerle paylaşacağımız bulgular. Niye mutlu ilişkileri anlatıyoruz? Ya da siz niye bu vakti ayırıp mutlu ilişkilerin özelliğini dinliyorsunuzun cevabı da aslında bilimsel araştırmaların bize gösterdiği sağlam gerekçelere dayanıyor. Mutlulukla ilgili yapılan en uzun araştırmalar işte hani Harvard araştırması, işte uzun yıllar devam eden boylamsal çalışmalar vesaireler, kişinin mutlu olmasını, insanların mutlu olmasını sağlayan neler var ya da insanların daha uzun bir ömür yaşamasını sağlayan ya da ileri yaşlarda daha sağlıklı olmalarını sağlayan neler var diye bakılan sağlam araştırmaların hepsinde önümüze çıkan çok çok önemli birincil faktör, birinin gelecekte sağlıklı, uzun yaşam, daha zengin, daha rahat, daha huzurlu vesaire olmasını sağlayan birincil değişkenin iyi bir ilişki olduğunu gösteriyor. Şunun gibi 50 yaşlarınızda, 50'li yaşlarınızda kardiyovasküler sisteminizin ne vaziyette olduğundan daha önemli bir belirleyici 50'li yaşlarınızda ne kadar iyi bir ilişki içerisinde olup olmadığınız. O yüzden mutlu ilişkileri yaratmaya yatırım yapmak ömrünüzü uzatan, daha fazla para kazanmanızı sağlayan, daha başarılı olmanızı sağlayan, daha uzun yaşamanızı sağlayan, daha sağlıklı yaşamanızı sağlayan, daha genç hissetmenizi ve dahası daha genç görünmenizi sağlayan bir önemli faktör. Dolayısıyla iyi ki geldiniz. Mutlu ilişkilerin özelliklerini size anlatacağım için çok mutluyum. Çünkü mutlu ilişkiler gerçekten varlar. Mutlu çiftler gerçekten varlar. Ve ilişkideki bu mutluluk, keyifli bir romantik ilişki içerisinde olmak ve bunun uzun yıllar sürmesi bizim Gottman araştırmalarında gösterdiği üzere daha uzun bir ömür, daha sağlıklı bir yaşam, daha ciddi bir mutluluk seviyesi, hatta yaraların daha erken iyileşmesi, hastalıklardan daha çabuk iyileşiyor, toparlıyor olmak vesaire gibi bir sürü güzel hediye getirecek sizlere. Peki mutlu ilişkiye giderken ilişkiler hangi evrelerden geçiyor? Hangi evrelerden geçtikten sonra evet burası uzun soluklu bir ilişkiye gidiyor dedirtiyor. Bizim araştırmamız bununla da ilgili bulgular veriyor. Biraz onlardan bahsetmek istiyorum. Önce aşık oluyoruz. Önce o kadar insan arasında karşımıza gelen kişiye bakıyoruz ve diyoruz ki burada bir şey var. Burada benim ilgimi çeken bir şey var. Burada yanında olmak istediğim biri var. Buradaki kişi çok acayip, çok ilginç. Çok iyi konuşuyor, çok iyi bakıyor, çok güzel nefes alıyor, kokusu çok güzel dediğimiz bir aşık olma evresinden geçiyor her ilişki. Bu aşk evresi, tutkulu aşk dediğimiz yer aslında çeşitli hormonların, feromonların çokça salgılandığı, tüm sinir sisteminin böyle büyük bir coşku halinde olduğu, karşımızdaki kişinin eşi benzeri olmayan dünyanın en mükemmel yaratığı olduğunu düşündüğümüz falan bir evreyle başlıyor sıklıkla. Güçlü ilişkilerde çiftler ilişkiye. Bu evrede ama pek sorgu yok. Bu evrede pek hem salgıladığımız hormonlar hem işte sinir sisteminin içinde bulunduğu hal gereği kafalar biraz güzel. Dopamin çok yoğun. Böyle beyin görüntülerine falan da baktığımızda çok aşık olan insanların beynin ödülle ilgili, beynin mutlulukla ilgili, beynin cinsellikle ilgili, çekimle ilgili falan ilgili olan tüm alanlarında yoğun bir parlama, hareketlilik ama sorgulamayla ilgili, mantıkla ilgili falan alanlarında da bir karanlık, bir sönme hali görüyoruz. Çünkü sinir sisteminin, kişilerin kontrolü aslında tam da bu hormonlarda, bu feromonlarda.
Hormonların her birinin ayrıntısına girmeyeceğiz ama şurayı bir hatırlayın istiyorum. Birini tanıyıp onun yanında olmayı istediğiniz, biraz belki de saplantılı bir şekilde sadece onun şu anda ne yaptığını, şu anda ne düşündüğünü, şu anda nerede olduğunu düşündüğünüz ya da onu çok çok merak ettiğiniz, hani acaba en sevdiği renk ne, acaba en sevdiği kişi kim hayatında ya da işte ne bileyim geçmişi nasıldı, gelecekten neler bekliyor vesaire dediğiniz tüm ilginizin, tüm odağınızın o kişide olduğu bir evreden geçiyoruz her ilişkiye başladığımızda. Bu evre işte pek çok araştırma gösteriyor. Böyle birkaç günde sürebiliyor, birkaç dakikada sürebiliyor ama sıklıkla bir yılı aşkın bir süre hormonların bu yoğun olarak çalıştığı, çok aşık hissettiğimiz hal devam ediyor. Mantık çok yok, muhakeme çok yok ama coşku çok var ama hani ödül hissi çok var, mutluluk hissi çok var ve en öne geçen belki o kişinin yanında olmak, o kişinin yanından bir saniye bile olsun ayrılmamak isteği. Süper, her şey yolunda, aşık oldunuz demek. Bu birinci evre, aşk evresi. Eğer ilişki devam ediyorsa o zaman ilişkinin ikinci evresine geçiyoruz. Ve ikinci evre daha çok güvenlik sorusunun sorulduğu, bizim güven evresi dediğimiz, güvenin aslında test edildiği ve şunlarla mantığın muhakemenin biraz daha devreye girdiği ve ben bu kişiye güvenebilir miyim? Bu kişinin yanında ben kendim olabilir miyim? Bu kişi, o kendim olabilir miyim kısmı önemli. Orayı biraz daha açacağız. Ama bu kişi benim ben olmama izin verir mi? Bu kişi benden ona giden etkileri, teklifleri, talepleri kabul eder mi? Bir şeyleri saklamak zorunda mıyım ya da o benden bir şeyler saklar mı? Eğer düşersem tutar mı gibi soruları sorduğumuz, muhakemenin çokça öne çıktığı, dolayısıyla aslında ilişkiler içerisinde tartışmaların da yaşanmaya başladığı, bu tartışmaların bazı ilişkilerde çok da sert olabildiği, güçlü bir ilişki bile olsa bir evreden geçer. Güvenin hem test edildiği hem de tesis edildiği bir evre bu. Eğer buradan da böyle artı puanlar alır, hani böyle tikleri alırsa ilişki, o zaman üçüncü evreye, yani evet ben bu kişiye güvenebilirim, ben bu ilişkide güvendeyim dedikten sonra üçüncü evre bizim bağlılık dediğimiz evreye geçiyor güçlü ilişkilerde çiftler. Orası da şu: bu kişiyle ömrümü geçirmek ister miyim? Bu kişiyle ömür geçer mi? Yoksa onu ben başkalarıyla kıyaslar bir vaziyette miyim? Onunla yaşlanabildiğimi düşünebiliyor muyum? Yoksa onsuz bir hayatı hayal eder bir yerde miyim? Eğer bu soruların yanıtları da ilişki yararına tikler atılmasını sağlayan bir vaziyetteyse, o zaman bağlılık aşamasından da geçen, artık uzun yıllar sürecek olan bir ilişkiye geçen bir yerde demek ilişki karşımızda. Tüm bunları nereden biliyoruz? Güçlü ilişkilerle ilgili, aslında tüm ilişkilerle ilgili Gottman Enstitüsü'nün 50 yılı aşkın süredir devam ettirdiği, çiftlerin böyle 25 yıldan uzun sürelerde izlendiği bir çiftin, yani yüzlerce çift var, bir çiftin her yıl gelip tekrar bizlerle vakit geçirdiği, araştırmacılarla vakit geçirdiği, soruları yanıtladığı, tartışmalarına şahitlik ettiğimiz falan çok kapsamlı bir araştırmadan geliyor. Ve bizler artık biliyoruz ki iyi ilişkiler varlar ve iyi ilişkilere giden yolda böyle bir üçlü evre var.